Uzun zamandır beklenen an nihayet yaşandı ve Eşref rüyasını öğrendi. Peki şimdi neler olacak? Eşref ile Nisan'ı hangi sürpriz olaylar bekliyor? Bu konuda herkes ekran başına toplayacak yeni gelişmeler var. Ölü Yaşar'ın yeni kararı tüm işlerin gidişatını değiştirecek. Nisan'ı bekleyen şok edici son dizideki gerilimi en üst seviyeye çıkaracak. Eşref, derin devletin istediklerini yapabilecek mi? İhtiyar karakteri için hangi usta oyuncuya teklif yapıldı? Ayrıca Kenan'ın Kadir'le ilgili yapacağı bomba hamle dengeleri değiştirecek. Dizideki sürpriz aşk ise herkesi şaşırtacak. Şimdi hepsinden ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Tam bir yıldır beklediğimiz an nihayet geldi. Belki de Çiğdem bu zamana kadar en doğru hamleyi yaptı ve Nisan'ın rüya olduğunu Eşref'e söyledi. Yani artık Eşref yıllardır her yerde aradığı rüyanın Nisan olduğunu öğrendi ve bu ikili arasında çok büyük ve duygusal bir yüzleşme bizleri bekliyor. Yeni bir döneme giriş yapacaklar ve Eşref için artık diğer tüm her şey biraz geri planda kalacak. Derin devletin istedikleri, Ölü Yaşar'ın hamleleri ve eğitimler, tüm hepsi kısa süreliğine Eşref için geri planda kalacak. Çünkü bundan sonra hiçbir şey Eşref'i Nisan'dan uzak tutamayacak. Eşref'in asıl önceliği rüya olacak. Ancak Eşref bir yandan da derin devletin istediklerini yaparak hem ailesini öğrenmek hem de ihtiyara ulaşmak istiyor. Bu nedenle Nisan'dan kısa bir süreliğine uzak durmayı tercih edebilir. Fakat artık gözü kulağı hep onun üzerinde olacak. Bu ikili artık barışıp yeni bir döneme giriş yapacaklar. Onlar için bu yeni dönem tam anlamıyla rüya gibi olacak. Fakat ara sıra kabuslar karşılarına çıkacak. Şimdi gelelim bu konulara ve diğer bomba gelişmelere. Eşref'in şu anda en büyük rakibi Ölü Yaşar ve Ölü Yaşar'ın kurduğu masadakiler. Şimdiye kadar Eşref, Ölü Yaşar'a karşı hep bir adım önde oldu ve genel olarak kazanan taraf oldu. Fakat Nisan faktörü dengeleri değiştirecek. Ölü Yaşar artık Eşref'in zaafının Nisan olduğunu biliyor. Aynı zamanda kızı Elif de Nisan'a hayran ve hatta babasının Nisan'la evlenmesini istiyor. İşte bu istek Yaşar için yeni planların habercisi demek. Kızının mutluluğunu her şeyden daha fazla önemseyen Yaşar, beklenmedik hamlelerle Nisan'a zorlu günler yaşatacak ve aynı zamanda da Eşref'i tam anlamıyla delirtecek. Fakat derin devletin isteği doğrultusunda Eşref'in Ölü Yaşar'ı öldürmesi yasak. Çünkü ihtiyara ulaşmanın anahtarı Ölü Yaşar'ın elinde. Eşref'in yapması gereken kritik işleri Ölü Yaşar'ın elinden alıp kendisinin yapması ve ihtiyarı ortaya çıkarmak. Aynı zamanda da Nisan'dan uzak durması gerek. Ancak yine de Eşref'in sağı solu belli olmaz. Söz konusu Nisan, yani rüya olunca her an her şeyi yapabilir. Ayrıca Ölü Yaşar'ın kızı Elif'in iyileşmesi için uygun bir donöre ihtiyaç var ve bu senaryo Nisan'a patlayabilir. Bunun yanı sıra Nisan'ın yaşadığı bir rahatsızlık giderek ilerleyecek ve sürpriz senaryoların başlangıcı olacak. Kısacası Eşref ile Ölü Yaşar arasındaki savaş daha da kızışacak ve karşılıklı aksiyon dolu raconlar kesilecek. Tüm bunların yanı sıra ihtiyar rolü için daha önce Nuri Alço ihtimalinden bahsetmiştik. Usta oyuncu son açıklamasıyla bu rol için kendisine teklif geldiğini ve ardından beklemeye alındığını söyledi. Şu anda en son gelen bir Eşref Rüya'dan geldi. Orada bir ihtiyar rolü var. Daha da çıkmadı kim o oldu. Kabul ettik, tamam dedik. Cevap bekliyorum. Yani ihtiyar karakterinin ortaya çıkma vakti geldiği zaman muhtemelen Nuri Alço'yu bu rol için ekranlarda göreceğiz. Ayrıca ihtiyarın Çiğdem'in babası olma teorisinden ve Hıdır'ın Eşref'in gerçek babası olma teorisinden önceki videomuzda bahsetmiştik. Son bölümde de gördük ki Çiğdem geçmişte kirli işlere bulaşan babasını vurmuş ve yıllardır bu travmayla yaşıyor. Şimdi gelelim dengeleri sarsacak o senaryoya. Bir sır hariç dizideki tüm sırlar neredeyse ortaya çıktı. Henüz ortaya çıkmayan bomba sır ise Kadir'in Yakup Baba'yı öldürdüğü sırrı. Kenan bunu biliyor ve geçtiğimiz bölümde bunu Kadir'in yüzüne vurdu. Kadir'le düşman olan Kenan bu sırrı başta Eşref olmak üzere herkese ifşa edebilir. Böylece Kadir'i çok daha büyük şoklar bekliyor olacak. Dengeleri sarsacak olan bu sır yetimleri ayağa kaldıracak. Fakat elbette Kadir hep olduğu gibi düştüğü yerden kalkmasını bilecek. Ve hatta Kadir karakteriyle ilgili iyiye doğru bir dönüş başlaması bekleniyor. Son olarak dizide sürpriz bir aşk teorisinden bahsedelim. Bu sürprizin adı Faruk ve Irmak. Normalde dizi daha yeni başladığında bu ikili arasında bir aşk bekleniyordu ancak sonrasında iptal olmuştu. Faruk'un Ayten mevzusu ve Irmak'ın ise Müslüm meselesi yaşandı. Ancak nihai sonuca baktığımızda bu ikili arasında aşk dozlu etkileşimler yaşanabilir. Böyle bir durumda Eşref'in ekibinde tabiri caizse iç savaş çıkar ve ortalık fazlasıyla gerilir. Yeni içeriklerden ve son gelişmelerden anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.